Nakşibendi tarikatında 2 yol var. 1 zikir, 2 sohbet. 3 yol var da aslında öbürü rabıta. Rabıta hem sohbette hem de zikirde olan bir şey olduğu için ayrıyeten bir unsurmuş gibi söylemiyoruz. Rabıta zaten olması gereken bir şey. Ancak zikir ve sohbet birlikte olursa işimiz kolay olur. Bir mürit sohbete devam eder ama bunu zikirle takviye etmezse hiç zikirsiz olmaz. Zikirsiz olur ama rabıtasız olmaz diye büyüklerimizin bir emri var ama orada kastedilen zikir bizim zannettiğimiz gibi sizin çektiğiniz zikir değil. Yani ne oluyor? Bazı insanlar latayf çekiyorlar. Yani zikri öyle bir seviyeye getiriyorlar ki 15-25'i de aşıyorlar. Çok fazla zikir çekerek belli bir noktaya gidiyorlar. O söz onlar için. Yani latayf çekmeden de bir mürşidi kamil müridini götürebilir. Ama hiç zikir yapmadan hiçbir mürşid, hiçbir müridi yerinden bile kımıldatamaz. Yani öyle büyük bir güç olur ki onu çünkü niye? Allah izin vermez başta. Şimdi arkadaşlar biz tesbih çekiyoruz. Lafzayı celal zikrimiz. Bunu kalpte çekiyoruz. 1000 olarak veriyoruz biz ama en kısa zamanda bunun 3000, 5000'e çıkartılması lazım. Yani şuradaki ihvanın şimdiye kadar hepsinin tesbihinin 5000'e çıkmış olması lazım. Çıkmayan varsa çıksın bir an önce. Yani onu söylüyorum. Yani bizim asıl zikrimizin tabanı 5000'dir. 5000'dir bizim kalpte çektiğimiz zikir 5000'dir. Bunu bir kere de söylemiş olayım. Yani kitapta var herhalde bir yer. Ama yine de biz de ağzımızdan söylemiş olalım. O 5000 zikir belli bir zaman çekilir. Belli bir zaman çekildikten sonra insanlarda veledi kalp dediğimiz bir şey hasıl olur. Yani veledi kalp demek kalp çocuğunun doğması. Veled oradan çocuktan geliyor. Kalp çocuğunun doğması. Yani doğmaktan kastedilen artık zikri anlamaya başlıyor kalp. Belli bir zaman sonra o zikrin ritmini kalpte o ritme uyuyor. O ritminle birlikte kalpte Allah, 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 Allah diye aslına rücu ediyor. Kirlenmiş, pislenmiş her neyse rabıta sayesinde onlardan da kurtarıyor ve kalp zikri almaya başlıyor. İşte buna biz veledi kalp diyoruz ki bu bir Nakşibendi müridinde 6 ayda en fazla 1 yılda bu veledi kalp hasıl olur. Bunun işaretleri de vardır ama çok önemli değildir. Mürid kendisini bilir ama rüya aleminde de en bariz işareti hayvanın konuşması. Konuşmayan bir çocuğun konuştuğunu görmek. Yani çocuk normalde konuşmuyordur, küçüktür ama rüyanda görürsün ki o senin ölünün konuştuğunu görmek, o hayvanın konuştuğunu görmek. Bu tarz rüyalar o veledi kalbin o müritte hasıl olduğunun işaretidir. İşte mürşitler rüyanın bu kısmına bakar. Yani rüya anlatıyorsunuz ya siz de gelip anlatılır zaten. Rüyada bazı işaretler vardır. Mürşitler rüyanın bu kısmına bakar. Bu kısmına bakarak onu yönlendirmeye çalışır. Mesela birisine bir rüya görür. Der ki oğlum sen 2000 daha fazla tesbih çek. Şunu yap, bunu yap. İşte bunlar rüyalar bunun içindir. Yoksa bizim tarikatımızda rüya ile amel edilmez. Yani bir mürit görse ki rüyasında diyelim mürşidi ona diyor ki şunu terk et. Yapamaz. Terk edemez. Mürşidine sormadan onu yapamaz. Şunu şöyle yap. Yapamaz. Hele şeriat ölçüsüne vurduğu zaman şeriatle az da olsa bir zıtlığı varsa kesinlikle yapamaz. Sünnete zıtlığı varsa kesinlikle yapamaz. Öyleyse bu kalp zikrini yapa insan belli bir zaman sonra kalp zikrini alır, artırmak gerekirse artırılır. Artı işte burada 2-3 misalim var. Bir tanesi de neyi verebiliriz? Mesela yine ayet olarak. Benim öyle kullarım var ki onların ticaretleri, zikirlerine mani olmaz. Bu da ayet kardeşlerim. Benim öyle kullarım var ki, kulum da değil, dikkat edin. Öyle kullarım var ki onların ticaretleri zikirlerine mani olmaz. Şimdi alıyorsun bu ayeti diyelim. Tam bir şekilde düşünüyorsun ben namazda bile zikredemiyorum mesela.
Burada haşa haşa. Benden istenen şey ne? Ben bunu nasıl karşılayacağım? Ticaret yapacağım ama bir an bile Allah aklımdan çıkmayacak. Hep Allah'ı zikreder halde olacak. Bunu düşünmez mi bu ayeti? Yani düşünen bir insan o ayeti okuduğu zaman diyelim bunu düşünmez mi? Düşündün, girdin tarikatın içine. Tasavvufun içindesin. Sen kendini nereden, nasıl ifade edersen et. Nerede olduğunu farz edersen et. Bana göre sen tarikatın tam göbeğindesin. Düşünüyorsun.